Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda sizlerle birlikte dolar altın son durum yorumlarını yapacağız. Altın gümüş değerlendirmesi yapacağız. Gram altını yorumlayacağız. Ardından gümüş gram yorumlayacağız. Sterlin yorumlayacağız. Euro yorumlayacağız. Ve en sonda Bitcoin yorumu yapıp videomuzu tamamlayacağız. Evet, Mart ayı dert ayı. Neden ekonomi için Mart ayı dert ayı? Şimdi bu video içerisinde sizlerle bunu da burada bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, Mart ayı dert ayı dememizdeki amaç Mart ayının oldukça zor geçecek olmasından kaynaklı. Özellikle enflasyonda çıkan %54'ün üzerindeki marj, ENA göre %123'ün üzerinde olan enflasyon bir kere ilk başta askeri ücretliler için bir dert ayı olmaya devam edecek. Yani bugün itibariyle gene baktığımız zaman asgari ücretlilerin almış olduğu zam enflasyonun altında kalarak asgari ücretliyi maalesef ki zorlayacak bir duruma gelmiş durumda. Ayrıca emekliler için de aynı durum söz konusu. Emekliler zaten enflasyonun çok çok altındaydı. Bu durumla açıklanan son enflasyon verisiyle birlikte onlar da maalesef ki geçim derdine düşmüş durumda. Marketlerde özellikle son günlerde biliyorsunuz yağlarla ilgili çıkan haberler neticesinde büyük bir çoğunluk yağlara hücum etti ve marketlerde maalesef bugün itibariyle baktığımız zaman yağ bulmakta zorlanıyoruz veya bulduğumuz yağların fiyatları da fahiş fiyatlara ulaşmış durumda. Tarım Bakanı istifa etti. Biliyorsunuz Tarım Bakanı'nın istifasına üzüldüm mü? Hayır, üzülmedim. Çünkü Tarım Bakanı'nın yapmış olduğu çok yanlış politikalar vardı ve bu politikalar neticesinde de çiftçimizin gelmiş olduğu son durum, pazarlardaki ve marketlerdeki fiyatların son durumu da maalesef ki bizleri çok derinden etkilemeye devam ediyor. Bu durum sürdürülebilir mi? Hayır, sürdürülemez. Her zaman dediğimiz gibi sevgili dostlarım, çiftçi desteklenmeli, kur korumalı mevduat faizi yerine çiftçi korumalı öneriler ve durumlar getirilmesi gerekliydi. Bu durumda çiftçi korunamadığı için çiftçi de üretmekten vazgeçti. Çiftçinin üretmekten vazgeçmesi maalesef ki gördüğünüz gibi bizlerin çok çok pahalı fiyatlardan domates, salatalık, patlıcan yememize sebebiyet vermekte. Bunların dışında et fiyatları gene fahiş rakamlara ulaşmış durumda. Tavuk fiyatları fahiş durumlara ulaşmış durumda. Hepsinin neticesi desteklenmeyen bir çiftçi, küstürülmüş bir çiftçi ve hala desteklenmeye devam edilmeyen bir çiftçi. Bu gidişle yarın öbür gün hepimiz artık tuğla yemeye başlarız. Çünkü en fazla bu durumda belli başlı müteahhitler desteklenmeye hala devam ediyor sevgili dostlarım. Rusya-Ukrayna tarafındaki kriz ve savaş devam etme durumu neticesinde de dolar kurunda olsun, altın kurunda olsun, gümüş fiyatları olsun yukarı yönlü hareketlerine devam etmeye mütevirdir ve devam edecektir de. Bundan artık geri dönüş zor sevgili dostlarım. Çünkü Mart ayı itibariyle önümüzde bir FED var. FED faiz kararını açıklayacak. FED'in faiz kararını açıklamasıyla birlikte bizler dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin sizlerle birlikte devamını izleyeceğiz. Bu hafta itibariyle gene kapanışlara baktığımız zaman 14.20 seviyesinden bir dolar TL kuru kapanışı ve ilk etapta 14.46 direnç seviyesine doğru dolar TL kurunda bizler sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri izleyeceğiz. Son durumda bunu göstermekte. Burada kısadaki dolar TL kurunun gideceği ilk hedef noktası da 14.73 TL seviyesi dolar TL kurunda olacaktır. Buradaki 14.03 seviyesi üzerinde dolar TL kurunun hareketlerine devam etmesi durumunda maalesef ki agresif durumlar devam edecek ve dolar TL kurunda beklentimiz olan 16 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketler ve yükselişler hala devam edecektir sevgili dostlarım. O yüzden dolar kurunu takip eden arkadaşlar için 14.03 üzerinde kalındıkça ana hedef noktası 16.38 seviyesine doğru giden bir dolar TL kuru olacaktır. Altın tarafına baktığımız zaman
Altının onsuyla hemen başlayalım. Altının onsunda yukarı yönlü sert hareketler 1900 dolar üstünde yaşayacağız demiştik ve 1900 dolar üzerindeki altının ons hareketleriyle birlikte de altının onsunda 1970 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler gördük. Burada 1974 direnç bölgesi mevcut. Bu hafta itibariyle altının ons tarafında bu 1974 direnç bölgesini sizlerle birlikte takipte kalacağız. Çünkü yukarı yönlü hareketlerin tekrardan yaşanabilmesi için bu 1974 direnç bölgesi ons altın tarafında önemli bir seviye olarak takip edeceğiz. Düzeltmelerde eğer ki kısada 1974 seviyesini yukarı yönlü kıramaz isek aşağıda bizler için artık 1933 seviyesi altının onsunda takip etmemiz gereken bir destek bölgesi. Forexçi arkadaşlar da bu desteklere riayet etsinler. İkinci destek bölgesi de 1900 dolar seviyesinden geçen bölge. Gene biliyorsunuz orası kuvvetli bir destek konumu haline gelmiş durumda. Yukarı yönlü hareketlerin 2060 dolar seviyesine doğru altının onsunda yukarı evrilebilmesi için bu hafta 1974 direncini sıkı takipte kalacaksınız sevgili dostlarım. Eğer ki bu direnç üzerinde hareketler yaşanmaya başlar ise bizler 2060 dolar seviyesine doğru giden altının onsunu sizlerle birlikte o zaman işte takip edebiliriz. Ama ilk etapta bu 1974 kuvvetli bir direnç bölgesi olarak altının ons tarafında direnç gösterecektir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet, gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında bizler için son durum ne şekilde? Bunu yorumlamaya çalışalım. Gram altında bizlerin takip ettiği ve yorumlarken de özellikle dikkatle takip etmemiz gereken bir seviyemiz vardı. Ve bu seviyenin kırılmasıyla birlikte gram altında biz sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketlerin sertleştiğini gördük. Bu seviyemiz neresiydi? Evet, bu seviyemiz 800 TL civarından geçen bölgeydi. Ve bu 800 TL civarından geçen bölge gram altında yukarı yönlü kırıldığı için artık gram TL tarafında da yukarı yönlü hareketler başlamış durumda. İlk bizler için kuvvetli destek bölgesi artık 851 TL'den geçen alan sevgili dostlarım. İkinci destek bölgemizde gene Forex'te ve Viyop'ta işlem yapan arkadaşlarımız için önemli bölgelerimiz. 894 seviyesi, evet şurayı 894 seviyesi bizler için kuvvetli bir direnç bölgesidir. Bu direnç bölgesini gene bu hafta sizlerle birlikte takip edeceğiz. 894 seviyesi yukarı yönlü aşabilir isek ki Mart ayı itibariyle bu 894-851 aralığında gene hareketler olsa da gramın altın tarafında ben 921 TL civarına doğru gidecek hareketlerin başlayacağını maalesef ki düşünüyorum sevgili dostlarım. Sizler de destek ve direnç bölgelerine sıkı riayet edin. Özellikle gram altın takip eden arkadaşlarımızın Rusya-Ukrayna gerginliği devam ettiği müddetçe ons altın ve dolar tarafında da enflasyonist baskılar ve FED açıklamalarıyla birlikte tekrardan yukarı yönlü sert ataklar görebiliriz. 921 TL neden önemli? 921 TL üzerindeki kalışlar tekrardan gram altının 1000 TL seviyesine doğru yukarı yönlü kanalının açılacağı bant aralığı olacaktır. O yüzden gram altında bu seviye verdiğim 894-921 aralığı önemli bir seviye olacak arkadaşlar. Gümüş ons, hemen gümüş ons tarafına geçelim. Gümüş onsta bizler için kritik bir bölgeden kapanış geldi. Özellikle 25-60 bölgesi, bakın şuradan geçen 25-60 bölgesi önemli kuvvetli bir bölge ve biz buralar takip ettiğimiz seviyemiz, buradaki ikili dibin çalışabilirliğini bizlere gösterebilmesi açısından gümüş ons fiyatlarında 25-60 üzerinde hareketler sertleşecektir arkadaşlar. Bir boğa piyasasına gümüşün onsunda burada girebiliriz. O yüzden 25-60 önemli bir destek ve sıkı bir şekilde takipte kalmanız gereken bir destek. Çünkü bu desteğin kırılmasıyla birlikte 28 dolarlara doğru yukarı yönlü hareketler gümüşte sert gelebilir.
Buradaki gene formasyonun zaten hedefi 28-30 dolar aralığına doğru bir gümüş ons bizlere izletebilir. Gümüş gramda beklediğimiz hareketler geldi. 11.78 bizler için önemli bir seviye. 11.87 pardon düzeltiyorum, önemli bir direnç seviyesi. Yukarı yönlü hareketlerin tekrardan bir boğa piyasası şekline dönüşebilmesi için bu 11.87 direncini yukarıya yönlü kırmamız şart. Aşağıda 11.47 bizler için kuvvetli bir direnç ve artık 11.47, aşağıda 10.55, burası bizler için bir destek oldu. Gümüş gram takip edenler için. Yani 10.55 altında bir kapanış görmedikçe buradaki 11.87 hedef bölgemiz gümüşün gramında bu hafta itibariyle ve Mart ayı itibariyle, Mart 2002 itibariyle devamını sürdürüyor sevgili dostlarım. Gümüş gramda da yön açık ve bariz olarak hala da yukarı. Gümüş onsun buradaki hareketini üçgenin dışına kırması zaten bir boğa piyasasının ve yukarı yönlü hareketin sert olacağının sinyallerini bizlere gösteriyor. Euro Türk lirası, hemen bakalım. TL bazında euro değerlendirmesi yaptığımızda 15.50'ler civarında bir euroda kapanış gördük. Euro'da en önemli bölge 15.80 bölgesi. Evet sevgili dostlarım, 15.80 bölgesi. Şimdi euro bu 15.80'i yukarı yönlü kıracak mı? Evet, euro bence yatırım tavsiyesi kesinlikle olmamak koşuluyla özellikle euroyu takip eden arkadaşlarımızın 15.80'e odaklanmasında fayda var. Bunun da gene 14.70 önemli bölgesi ve dalgalanmanın 14.70-15.80 bant aralığında gerçekleştiğini düşünecek olur isek arkadaşlar, bizlerin euroda ilerleyen günlerde 17 TL civarına doğru bir yukarı yönlü hareket izleteceği yönündeki düşüncemiz devam ediyor. Bunlardaki en büyük sebep gene Mart ayı içerisinde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uygulamış olduğu yaptırımlar önemli olacaktır. Çünkü bu yaptırımlar neticesinde Rusya doğalgaz kozunu kullanmaya başlar ise burada durum sıkıntılı bir hal alacak. Zaten bizim tarafa baktığınız zaman Rusya'nın gene Mart ayı dert ayı olacaktır şeklindeki yorumumuzda Rusya'nın Swift kanallarının kapanması bizleri turizm yönünden de baltalayacak bir olay. Buraya gelmek isteyen turistler kartlarını kullanmak isteseler bile maalesef ki kartlar nakite kapalı olduğu için ödemelerin nasıl yapılacağı şeklindeki veya bu şekildeki ödeme yapılamaması durumunda turistlerin, Rus turistlerin ve Ukraynalı turistlerin ülkemize gelebilirliği ne kadar seviyede kalabilir? Bunu da düşünmekte fayda var diye düşünmekteyim. Yani turizm gelirlerinde önemli bir kayıp yaşayacağız. Euro bölgesinde Putin'in yapmış olduğu ve alacak olduğu bir doğalgaz kesme durumunda da veya Avrupa doğalgaz ödemelerini Rusya'ya ne türden yapacak bu yaptırımlar karşılığında, bunun da sonuçlarını görmek lazım. Bunlar da ilerleyen dönemlerde bir kriz şeklinde yansıyacaktır diye Avrupa tarafına düşünüyorum. Sterlin Türk lirasına baktığımız zaman sterlin Türk lirasında Euro'ya nazaran daha kuvvetli bir seyir var. Sterlin özellikle vermiş olduğumuz kuvvetli direnci yukarı yönlü zorluyor. Bu 18.80 bölgesinden geçen alanda bulunan yer. Sterlin öncü birliktir arkadaşlar. Sterlin her zaman önden hareket eder. O yüzden 18.80 dikkatli bir ve kuvvetli bir direnç bölgesidir. Çünkü bu direnç bölgesinin yukarı yönlü kırılması sterlini bir anda 21 TL civarına doğru yukarı yönlü atabilir. 18.80 dikkatli takip, aşağıda 17.70 bölgesi ise bizler için önemli bir destek konumunda gözükmekte. Sterlin TL'yi takip eden arkadaşlarımız için İngiltere bölgesinde Boris'in yapmış olduğu biliyorsunuz açıklamalar var ve bu açıklamalar neticesinde de Rusya'ya orada gene 5 önemli bankada, önemli bir bankada da yaptırım kararı İngiltere Başkanı açıkladı. O yüzden burada da gene Rusya ile İngiltere ilişkilerini ele alacak olur isek bu durumlardan en fazla gelişmekte olan
para birimleri etkileniyor. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası faiz artışlarına başladı. Bu da gelecekteki günlerde sterlinin bulunmasının daha bir zor durum haline geleceğinin sinyalini bize verdiği için sevgili dostlarım, sterlinde hareketlerin daha hızlı başlayacağını düşünmekteyim. Avrupa Birliği de bu faiz ortamına katılır ise işte o zaman yandı gülüm keten helvası şeklindeki yorumumuzu da yapabiliriz. Çünkü bununla birlikte bir 2,2 trilyon dolarlık piyasadan e, ilk etapta dolar çekileceği, euro çekileceği ve sterlin çekileceği yönündeki uzman analistlerin de yorumları maalesef ki mevcut. Bu da bizim gibi gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı bu para birimlerinin oldukça güçlenmesi anlamını taşıyacaktır. Nereden baksanız, nereye evrirseniz, nereye çevirseniz yön maalesef ki yukarı yönlü olacaktır. Ayrıca kur korumalı mevduat hesabındaki süreler dolmak üzere şirketlerin kur korumalı mevduat hesaplarındaki son katılımlar dolmuş durumda. Bütün bunlar neticesinde sonuca gene baktığımızda Euro'da, sterlinde ve dolar Türk lirasında hala aşağı yönlü bir hareket bizler maalesef ki göremedik. İlerleyen Mart ayı içerisinde durum daha da zor geçecektir. Enflasyonun %50'lerin üzerine çıkması işçi kısmını, emekli kısmını zorlayacaktır. O yüzden Mart ayının oldukça bir dert ayı olacağı açık ortada sevgili dostlarım. Petrol fiyatlarına zaten girmeye gerek yok. Doğalgaz fiyatlarına girmeye gerek yok. Her gün artık mazota, benzine, tüp gaza zamlar peşi peşi geliyor. Birdenbire yüklenmiyorlar. Herhalde tepkimizi çekmemek için ufak ufak miktarlarda zamlar olduğu için bu da dikkatlerden bir nevi de olsa bir gün haber seyreden bir gün seyretmiyordur mantığıyla dikkatlerden yavaş yavaş kaçıyor. Ama bugün itibariyle baktığımızda benzin tarafında ve elektrik fiyatlarında hala fahiş fiyatların devam ettiğini görüyoruz. Gıdada ise yapılan KDV indiriminin de bir işe yaramadığı görülmekte. KDV indirimi ile birlikte fiyatlar maalesef ki daha da yukarıya çıktı. Acaba diyoruz KDV indirimi olmasaydı daha mı iyiydi? Bakın hep acaba diyoruz. Farkında mısınız? Dolar indi fakat fiyatlar inmedi. Bunlar hep tezat. Cari açığımız azalmadı, ithalatımız arttı. İthalatın artmasındaki en büyük sebep doların tutulmasıdır sevgili dostlarım. Bakın bunu her zaman anlatıyoruz. Doları tuttukça ithal mallar Türk malları karşısında ucuz kalmaya devam eder ve bunlara talebin daha da fazla olması aşikardır. Yani daha fazla talep olur. Ucuza ve kaliteliye her zaman için talep daha fazla olur. Ya KDV'si yüksek ürünler üreteceğiz ya da çiftçimizi destekleyip bu durumdan bir an önce kurtulacağız. Bizim şu an için tek kurtuluşumuz çiftçiyi desteklemek gibi gözükmekte. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Bitcoin'de bekleyen arkadaşlarımız var. BTC USD paritesi. Evet, Bitcoin BTC USD paritesinde 37 bin dolar hala bizler için kritik bir alan ve dip çalışmasının olduğu bölge. Yukarıda ise 43.280 bir direnç olmuş durumda. Bu bölgelerin 43.280 seviyesi üzerinde eğer tutunmasını gerçekleştirebilir ise yön 46.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'de devam edecektir arkadaşlar. Benim düşüncem Bitcoin'in tekrardan bir 46.000 47.000 dolar seviyesini göreceği yönündedir. O yüzden benim için bu 43.280 ve 37.000 dolar seviyesi önemli bir bölge ve 43.280 dolar seviyesi üzerinde kalıcı kapanışların başlamasıyla birlikte de yön tekrardan Bitcoin tarafında yukarı yönlü 46.000 dolar seviyesine doğru gidecektir diye düşünmekteyim. Evet sevgili dostlarım, videomu bitirmeden önce biliyorsunuz son videomuzda artık video yapıp yapmama konusunda kararsızlığımı bildirmiştim. Bununla ilgili sizler için videonun altına yorumlarınızı, düşüncelerinizi bildirirseniz beni sevindirirsiniz şeklinde bir konuşma yapmıştık. Ve gördüğüm kadarıyla çoğu arkadaşımız videolara devam etmemizi istemekte. Video yapmamamızı isteyen
kesim hemen hemen yok gibi. Çünkü bu konuda herhangi bir kötü yorum, görmedim ve tarafıma da gelmiş değil. İyi yorumlarını, iyi dileklerini ve dualarını eksik etmeyen tüm arkadaşlarımın hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum ve ben de sizleri yalnız bırakmama, elimden geldiğin kadar da videolara devam etme konusunda şimdilik kararımı, sürdürmek istediğimi buradan belirtmek isterim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.